Merhaba, hoş geldiniz. Yine çok pratik, güzel bir tarifle karşınızdayım. Dün başlamıştık, bugün yine kahvaltılık güzel bir öğünle devam edelim istedim. Şimdi benim bir miktar beyaz peynirim var. Bunu güzelce rendemin büyük kısmıyla rendeliyorum. Fırınımı bu arada 220 derecede ısıttım. Çünkü yemeğimi hazırlamam yaklaşık bir 10 dakika. Hiç uzun değil. Fırınımda sıcak olması gerekiyor. Evet, nefis İtalyan bruschetta'mızın daha doğrusu Türk versiyonu, benim uyarlamam. Ama tabii ki bruschetta ile hiçbir farkı yok. Sadece benim ekstradan eklediğim lezzet katan malzemelerim var. Bunun için bir adet kapya biberimi çok ince bir şekilde minik minik dilimliyorum. Bezelye dilimi kadar. Bir kapya biberim, bir yeşil köy biberim var. Bir adet de güzel kırmızı domatesim var. Bunların hepsini minik minik doğrayacağız. Çok tatlı, lezzetli, kahvaltıda, akşam yemeğinde, akşamüstü 5 çayında, iftarda her zaman yiyebileceğiniz mükemmel, lezzetli, kolay hazırlanan, pratik ve çabuk pişen bir yemek. Kapya biberlerimi 150 gram kadar beyaz peynirimi rendelemiştim. Beyaz peynirimin üzerine aldım dilimleyip de. Dediğim gibi 150-200 gram beyaz peynirle 4 kişilik bruschetta çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Arzu edenler başka peynir de kullanabilir. Lor peyniriyle, labne peyniriyle de çok güzel bruschettalar olabiliyor. Ama benim şu an çok güzel, yağlı, lezzetli bir beyaz peynirim vardı. Onunla yapmayı tercih ediyorum. Yeşil biberlerimizi de dilimleyip yine kasemize ilave edeceğiz. Son olarak da bir adet domatesim var. Domateslerimi de ufak ufak küp küp doğruyorum. İsteyenler çekirdeklerini çıkarabilir. Çok fazla sulandırmasın diye. Ama ben sulu olunca biraz daha lezzet kattığını düşünüyorum. O yüzden çıkartmıyorum. Domatesimizi de doğradık ve bütün doğrama işlemimiz bitmiş oldu arkadaşlar. Bunu da kasemizin içerisine alıyoruz ve son dokunuşlarımızı yapıyoruz. Biberimiz, yeşil ve kırmızı kapya biberimiz, domatesimiz, peynirlerimiz birbirleriyle kavuştular. Bir adet de yumurta kırıyoruz bunun içerisine. Yumurta önemli çünkü bütün malzemeyi birbirine yapıştırmış olacak. Biraz çekme karabiber koyuyorum. Daha fazla koku ve lezzet versin diye. Çok hafif tuz. Peynirinizin durumuna göre koyun tuzu arkadaşlar. Bazı peynirler fazla tuzlu olabiliyor. Tuzsuz olan peyniriniz varsa ona göre daha fazla koyabilirsiniz. Şimdi buna bütün lezzetini veren inanın ki baharatlar. O yüzden baharatlardan çekinmeyin. 2 çay kaşığı kadar kırmızı toz biber. Şöyle bir tutağım elimle bastırıp kırarak kekik koyuyorum. Arzu edenler zerdeçal, köri hepsini koyabilir. Ama şimdilik bu benim için yeterli. En son olarak da bir yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı koyduğumuz zaman bütün karışımımız hazır olmuş oluyor arkadaşlar. Bu kadar pratik, lezzetli ama gerçekten şölen gibi hazır. Şimdi size şöyle göstermek istiyorum. Tepsime ekmeklerimi dizdim. Burada çok basit ekmeklerinizin kenarlarını ince bir şekilde alabilirsiniz. Sadece içlerini kullanabilirsiniz. Ama ben şahsen kenarları olduğu zaman çıtır çıtır daha lezzetli buluyorum. Hatta normal francalı ekmekle de yapabilirsiniz, baget ekmekle de yapabilirsiniz. O kenarlarındaki çıkıntılar daha böyle kıtır kıtır lezzet veriyor, daha hoşuma gidiyor. Ama dediğim gibi isteyenler kesebilir, kestiği bölümleri de atmamak koşuluyla onları blenderdan geçirip galeta unu haline getirebilir arkadaşlar. Ekmeklerimizin üzerine şöyle birer kaşık kadar güzelce yayıyoruz. Yumurta önemli arkadaşlar, dediğim gibi yumurtasız yapayım demeyin. Çünkü
yumurtayla daha güzel kalıp gibi donuyor. Bir omlet havası veriyor ve lezzet katıyor. Bütün ekmeklerimizin üzerine güzelce yayıyoruz. Bruschettalarımız hazır arkadaşlar. 5 dakikada hazırlandı. Şimdi 220 derecede önceden ısıttığım fırına, ama üstü açık vaziyette, altı değil, yaklaşık bir 5-10 dakika kontrollü güzelce pişene kadar veriyorum. Pişsin, görüşeceğiz. Fırında bruschettalarım pişerken ben bir de böyle pizza tarzında bir ekmek yapmak istedim. Bunun için de bir miktar kaşar peynirimi şöyle ince ince kesiyorum arkadaşlar. Yapacağınız kişi sayısına göre kaşar peynirinizin miktarını ayarlayabilirsiniz. Yine ufak çeyrek bir sucuğum var. Bruschettalarım da mis gibi fırında kokmaya başladılar. Sucuklarımı da halka halka doğruyorum. Tam bir şölen olacak bugün. Umarım malzemeniz vardır. Siz de hemen kalkar, 5 dakikada hazırlar, fırına atar ve yersiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet şeker olsun diyorum. Umarım tarifimi beğeniyorsunuzdur. Evet, sucuklarım da hazır. Bir adet domatesim var. Bu domatesimi de halka halka kesiyorum. Ekmeklerimin üzerine 2'şer ince dilim kaşarlarımı koyuyorum. Birer dilim domatesi ilave ediyorum. Şöyle 2'şer dilim de sucuğumu koyuyorum. Harika oldular şimdiden. En sonda ufak bir dokunuş olarak çok minnacık hemen kekik ilave edeceğim. Çünkü çok yakışıyor. Ben pizzada da kekiği çok seviyorum. Kendi zevkinize göre, bu elzem değil. Arzu ettiğiniz kadar. Ve fırınım açık. Bruschettalarım pişiyor. Bu da yanına gidiyor. Bruschettalarım fırından çıktı. 10 dakika bile sürmedi arkadaşlar. Bunlar da çıktı. Hepsi hazır. Şimdi bir servis yapalım. Nefis bruschettalarım hazır arkadaşlar. Size şöyle göstermek istiyorum. Çok çabuk pişti. Çok çabuk hazırladım. Çıtır çıtır. Dokusunu göstermek istiyorum. Nefis. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir ve siz de evlerinizde denersiniz. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki güzel tarif videomda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Hepinizi seviyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.